Eğer video hoşuna giderse abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Video başında bunu söylemek Facebook'ta 100 Bir dayı papyon Allah'a emanet durmuş. o Merhabalar. öyle bozar. Bir de bu var arkadaşlar. Facebook'ta 100 dayı kandırmak sosyal deney. Hangisi? Sa. Enis abim. Bu. Her şeye deal atıyorsunuz abi. 100 dayı mı kandıralım? 100 dayı kandıralım diyenler 1 yazsın o zaman. Enis abimi yemek yerken izleyelim diyenler de 2 yazsın. Bilelim. Sayımızı bilelim. Hiçbir sik anlamadım. Saygılar. Bu videoyu ben merak ettim. Buna bakıyoruz. Sevgiler. Etmekten nefret ediyorum. Fakat Tükürmeyin abi. Tükürmeyin. Nezik kal ya. eğer savcım bu videoya denk geldiyse onu fazla bekletmeden ön açıklamayı yapayım. Bu videonun amacı sosyal medyadaki özellikle yaşlı kesiminin dolandırıcılık konusunda ne kadar bilinçli olduğunu ölçmektir. Videoda bulunan kişilerden hiçbir türlü maddi çıkar sağlanmamış ve dayılarımızın emekli maaşlarına dokunulmamıştır. Hatta oltaya gelen şahıslara özellikle uyarıda bulunulup bilinç seviyesi arttırılmıştır. Ayrıca izleyen kişilere örnek olmaması için ciddi planlı dolandırıcılık senaryoları yerine daha klasik ve eğlenceye dayalı absürt taktikler seçilmiştir. Bildiğiniz üzere dolandırıcılık ciddi bir suçtur. Son Türkiye'de en az işlenen suçtur bu arada dolandırıcılık. zamanlarda yapay zekanın da gelişmesiyle şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık şekilleri türemiş ve bu furyadan en çok nasibini alan emekli kesim olmuştu. En azından söylenen bu. Yaşlı kesimin internetle tanışmasından hatır sayılı bir zaman geçmesine rağmen hala daha bu tür olaylara kanıyor olmaları ilginç. Bu sebeple gerçekten Facebook'taki özellikle dayıların hala en basit numaralara bile kanıp kanmadığını görmek için bu karanlık ortama dahil oldum. Daha ciddi taktikler deneyerek işin deneysel kısmını öne çıkarmayı isterdim. Fakat başta dediğim gibi hukuki sebeplerden dolayı sorun olabilir. Bu yüzden eğlenceye dayalı ve daha absürt taktiklerle dayıların Eğlence aklını ya. aldım. Hadi başlayalım. İlk önce sıfırdan bir Facebook hesabı oluşturdum. Daha sonrasında elimdeki fotoğrafları post atarak profilin dolu gözükmesini sağladım. Ardından bütün Evet, hala mesela ebeveynleriniz, büyükleriniz Facebook kullanıyor mu? Kullanırken görüyor musunuz yani? Reddit'e gireceğiz bu arada. Bet gecesine de nasıl geldiğini göstermek isteyen arkadaş olursa keyifle görmek isterim yani. Alayı kullanıyor, alayı. Benim anladığım kadarıyla arkadaşlar Facebook'tan birbirlerinin doğum günlerini ve özel günlerini takip ediyorlar abi. tanışma gruplarına katılarak dayıların radarına girmeye çalıştım. 80 yaş mı? Sanırım burada yıl 4000. Mezardan eve iletişim kurabiliyorlar. Merhaba, ben Zerrin Hanım'ın yardımcısı Hasan. Kendisi bilgili insanlardan hoşlandığı için sizi arayarak 3 genel kültür sorusu sormak istiyorum. Eğer bilebilirseniz Zerrin Hanım sizinle görüşecek. Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Zerrin Hanım sizi gördü, beğendi. Dediğim gibi 3 sorumuzu bilirseniz genel kültürünüzün yüksek olduğuna emin olacak kendisi. Daha sonrasında da sizi tanıştıracağım. Ne oldu? Nasıl oldu? Sakin olun. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Evet. İstanbul'u kim fethetmiştir? A. Fatih Sultan Terim, B. 2. Mehmet, C. Kanye West, D. Hakan Yağar. Sultan Fatih, Sultan Mehmet. Sen de eğer uygun görürsen Ah! tanışmak, görüşmek isterim. Paran var mı? Var. Senin var mı? Var. Tamam canım. Ben sana para vereyim, sen de bana onu ver. Senin amın var mı diye mi sordu? İlginç bir sohbetti. Adamla resmen kabile ticareti yaptık. Bir muz al, bir para ver. Gayet basit. Ben travestiyim, sıkıntı teşkil eder mi? Alo. Seks. Ghostluyor la. Dayıya bak. 31. Niye cevap vermiyorsun? Müsait değilim ondan dolayı. Yok yok, travestiyim dedim diye. Yok ne alakası var? Müsait değilim çalışıyorum bundan. Sen ayrımcılık yapıyorsun. Yo ne alakası var? Sen çok ırkçı bir insansın. Yok. Yazıklar olsun. Yanlış bir biliyorum. Ben Şu an çalışıyorum davasından da, döndüm ondan sen dolayı. cici kuşlar. Tamam, bir 100 TL cep bank yap, anlaşalım. Ne haber? Kötüyüm. Ne oldu? Hep iyi ol. Tefeci olan borcumu ödeyemedim. Onlar da evimi taradılar. Ayağımdan vuruldum, yerde uzanıyorum. Şerefsizler. Sizin gibi bir bayana niye yapmışlar? Bilmiyorum. Siz burada olsaydınız onları döverdiniz değil mi? Evet canım. Çok etkilendim. Sizinle ciddi düşünüyorum. Sizinle evlenmek isterim. Tamam, yaş kaç? Hatta şimdiden sözleşelim. Benimle evlenir misin? Tefeciye borcu olan bir kadınla evlenmek pek de iyi bir fikir değildi Kerim. Şimdi cezasını çekeceksin. Merhaba Bey. Merhaba. Ben tırnakçı Cemil Bey'in avukatıyım. Eşiniz Zerrin Hanım maalesef kan kaybından hayatını kaybetti. Üstündeki borçlarını sizin ödeyeceğinizi söyledi. Nisan ayının sonuna kadar ödemeyi tahsil etmemiz gerekiyor. İyi günler. Müsait değilim. Ben eşi değilim zaten. Mesajları okuyun. Ben kabul etmedim. Ben bilmem Kerim. Nisan sonunu ödeyeceksin. Engelledi. Ya buna da inanmış olamazsın ya.
Şu adam operasyon esnasında sürekli arayıp Siktir duruyor. Bir git mesaj evlat. atacağım. Dur sana yazacağım zaten. Çok Yazacağım. ciddiyim. Merhaba. Merhaba. Siktir Abi, git. hayatı ne kadar Yarabbi, ya Resulullah. Of. Ya dur da yazayım. Of. Ağzına yüzüne patlayan usta. Şaka yaptım keneke. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Söylediğim gibi ben Zerrin Hanım'ın asistanıyım. Kendisi biraz tanışacağı insanlar konusunda titizdir. Genel kültürü yüksek insanlar aradığı için tanışmadan önce 3 kısa soru sormamı talep ediyor. Evet evet. Sorulara başlıyorum o zaman. Başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Analarımızın Avrupa ruhlarını ülkesi ortaya değildir? ne A. zaman Amerika, koyarız B. bundan da? Almanya, C. İtalya, D. Portekiz. Türkiye. Şıklarda Türkiye yok. Amerika, Almanya, İtalya, Portekiz arasından seçmelisiniz. Amerika. Doğru cevap. Tebrik Helal ediyorum. lan. İkinci soru geliyor. Bildi. Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha büyüktür? A. Rusya, B. Türkiye, C. Almanya, D. Belçika. Türkiye. Maalesef beyefendi. Yüz ölçümü olarak şıklardaki en büyük ülke Rusya. İkinci soruda elendiniz. Üzgünüm. Kabul olmuyor mu şimdi? Maalesef. Şimdi üçüncü soru. Yok. Üçüncü soruya geçemem çünkü bilemediniz. Ya pek anlayamadım ben soruyu da onu. Şimdi hanımefendiyi kazanamadık değil mi? Maalesef. O ne demek beyefendi? Nasılsınız? Çok yorgunum. Ne oldu? Belediye başkanlığına aday oldum. Ben de Esenler'deyim canım. Çok şaşkınım şu an. Şimdiki seçimde mi adaysın? Evet. Bana oy verir misin? Sen bana ne vereceksin canım? Erzak veririm. Öyle değil canım. Başka ne verirsin oy karşılığında? Anlamadın mı? Ben vermeye gelmiyorum. Paranızı yemeye geliyorum daha çok. Anladım. Zaten herkes yiyor. Haklısın Zerrin. Ben de seni yiyeyim mi başkan koltuğundayken? Broşür dağıtmam için para lazım. Eğer verirsen olur. Tamam canım. İster IBAN'a atayım, istersen elden vereyim. İstersen de eline vereyim. Ya dayı. Merhaba Zerrin Hanım. Orada mısın Zerrin Hanım? Zerrin Hanım? Bu bir otomatik mesajdır. Çok fazla mesaj gönderdiniz. Robot olmadığınızı anlamak için test yapmam gerekiyor. Ben robot değilim canım. Ama herkes robotlaşmış, doğru dedin. Kalbi taşlaşmış herkesin. Ben de bu yüzden robot olmayan vicdanlı bir kişi aramaktayım. Bu bir otomatik mesajdır. Robot olmadığınızı kanıtlamak için sorumuza cevap verin. 7 artı 9. 15. Yanlış cevap verdiniz. Tekrar deneyin. 16. 20 çarpı 78 artı 965. Onu bilmem. Yanlış cevap verdiniz. Robot olduğunuz için sohbet sonlandırılıyor. Sensin robot. Osmanlı'yı kim kurmuştur? A. Osman Sınav, B. Osman Bey, C. Osman Aga, D. İmparator Neron. İmparator Bero. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Son soruya geçtik. Bunu da bilirseniz Zerrin Hanım'ı size bağlayacağım. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? A. Atatürk, B. Doğu Perinçek, C. Volkan Konak, D. Recep Tayyip Erdoğan. İlk gelen mi? Cumhurbaşkanı. Evet. Ah. Maalesef. Anayasadaki değişikliklerden dolayı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Eğer yarışmaya devam etmek isterseniz 150 Meksika pesosu vermeniz gerekiyor. Ne kadar? 150 Meksika pesosu. Amerika sınırına gidip tellerini oraya bırakın, biz alırız zaten. Daha sonrasında yarışmaya devam edebiliriz. Onu aşama öderik. Efendim? Aşama doğru öderim. Tamamdır. Ekip arkadaşlarımız Amerika-Meksika sınırında sizi bekliyor olacak. 150 pesonuzu oraya getirirsiniz. Ücret karşılığında görüşüyorum. Tamam. Ne kadar? Merhaba Tarık Bey. Zerrin Hanım ücret dahilinde görüşme yapıyor. Tanışma 200 lira, bir saat sohbet 250 lira, bir gün sohbet 700 lira. Oğlum bir şey diyeceğim yani harbiden düşüyorlar lan. Aylık sohbet ise sizin güzel hatırınıza sadece 7.000 lira. Tamam. Nasıl oluyor görüşme? İsterseniz internetten görüşme sağlıyor, isterseniz de kapınıza kadar geliyor. Üstelik şeffaf kargo seçeneğimiz de var. Tamam. Nerede yaşıyoruz Zerrin? Sas. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Kötüyüm. Neden? Çünkü Sunroof erkekle bariyer ilişkisi içindeyken love bombing'e maruz kalmıştım. 20 Bu benim olmuş için o. red flag bu arada. Ben de gaslighting yaşamadan hemen ghostladım. Nerede yaşıyorsun? Nasılsın Zerrin Hanım? 31 İyi sağ ol. Ekto. Sana bir fotoğraf atayım mı? Olur canım. Nasıl uygun gördüysen bana atmayı. Bu fotoğraf görüntülenemiyor. Lütfen ödeme yapınız. Niye görünmüyor? Bu mesaj görüntülenemiyor. Lütfen ödeme yapınız. Sen kimsin? Bu bir otomatik mesajdır. Zerrin Akbaş ile görüşmek için ödeme yapmalısınız. Nasıl yapacağız? IBAN ile. Param yok. Zerrin Hanım'ı bağlayın lütfen. Kendisi mesajınızı göremez. Açık fotoğraf attığı için ücret ödemelisiniz. Nasıl yapıyoruz ödeme? Bankayla oluyor mu? ATM'den yapınız. Kaç para bir de? Tek sefer mahsus mu? Evet, sizin güzel gönlünüz için 300 TL olur. Tamam. Nasıl olacak? Vay amına koyayım, aldı dayının parasını ya.
Oğlum nitelikli dolandırsan demek ki çok easy milyarder olursun amına Ben koyayım. çiçek sevmiyorum. Para seviyorum. Parasız konuşmuyorum. İyi günler. Peki ne kadar göndereyim? 200 TL, kameralı 500 TL. Yeter mi? Yeter. IBAN atıyorum, oraya yolla. Ben sana 1000 TL gönderirim. IBAN gönder. Bu bir sosyal deneydi. Sizden internet üzerinden para isteyen kimseye bir ödeme yapmayın. Emekli maaşınızı dolandırıcılara kaptırmayın. Peki tamam. Sonunda bitti. Dayılarla iletişimde kalarak videoya malzeme çıkartmam 3 gün ve editi bitirmem yine 3 gün sürdü. Dürüst olmak gerekirse hem daha fazla malzeme çıkmamasından hem de mental sağlığımı kaybetmemden dolayı 100 dayıyla net bir şekilde iletişim kuramadım. Toplamda 63 kişiyle konuştum ve 22'si dolandırılmaya dünden razıyken 27'si biraz daha ilgiyle kandırılmaya müsaitti. Her an dolandırılabilir. 14'ü ise para avcısı Ustam, bu olduğumu anlayınca yakışıklılık anında neyine engelledi acar veya acımaz iletişim donuma kesti. şadiye Yani düştü maalesef ve direkt özellikle domadım, Facebook aman kitlesinin bu Allah'ım. konularda bilinç seviyesi yerlerde. Ve umarım acı deneyimler sonucunda akıllanmak Güzel yerine videoydu. daha öncesinde bir farkındalık edinerek İyi emekli videoydu. maaşlarını Alkışlıyorum kurtarabilirler. ben. Video bitti. Beğendim. Katıl üyeliği alarak videoları hazırlamamda Beğendim. motivasyon Like'ı da bastım. Güzelmiş abi. Arkadaşlar bir takım kursak öylesine. Facebook'a uğrasak. Ne kadar para yapabiliriz? Sadece bir soru. Sadece bir soru. Bullskulls, Oktay, Efeci, Zergon, Divenbom, Yavuz Kaymaz, Hasan Göktürk, Aurelius, Merlona, Canerim. Eyvallah kesenize bereket. Ya sadece arkadaşlar ya bu şeydir yani. Öylesine. Hani merakımı gidermek için. Deme öyle şey. Kimseye yoksa öyle bir şey yapmayız ya. Canlar şimdi çok kısa kafese göz atıyorum. Bundan sonra Reddit'e her akşam yayınında göz atacağım.